Her gün milyonlarca bilgi parçası gönderiyor, alıyor, sıkıştırıyor ve işliyoruz. Bu sürecin temelinde yatan kuralları hiç merak ettiniz mi? Bilgi modern dünyayı şekillendiren görünmez bir dil gibidir. Bu videoda bilgi teorisinin çarpıcı dünya görüşüne bir yolculuk yapacağız. Öncelikle birkaç temel tanımı netleştirelim. Bilgi teorisi bilginin nasıl ölçüldüğünü, iletildiğini ve işlendiğini inceleyen matematiksel bir kuramdır. Claude Shannon 1948'de bu alanı kurdu ve bilginin entropi kavramıyla ölçülebileceğini gösterdi. Entropi bir mesajdaki belirsizliğin ölçüsüdür. Örneğin tamamen öngörülebilir bir mesajın entropisi sıfırdır. Shannon bilginin özüyle değil teknik iletim sorunlarıyla ilgilendi. Yani bir mesajın içinde ne anlamsal içerik olduğunu değil, o mesajın ne kadar veri taşıdığı önemlidir. Bu yüzden bilgi teorisi bir mesajın uzunluğundan çok belirsizliğine odaklanır. Örneğin Victor Hugo'nun yayıncı ile iletişimindeki soru işareti ve ünlem işaretleri içerik açısından derin anlam taşısa da bilgi teorisi açısından tek bir sembolden ibarettir. Entropi ise bu bilinmezlik düzeyini sayısal olarak ifade eder. Bir iletişim kanalını düşünelim. Diyelim ki bir bilgisayardan diğerine fotoğraf gönderiyoruz. Kanal bir iletim hattı veya kablosuz bağlantı olabilir. Shannon'un teorisine göre bu kanalın bir kapasitesi vardır. Yani saniyede iletebileceği maksimum bit sayısı. Kapasite band genişliği ile sinyal gürültü oranına bağlıdır. Örneğin Wi-Fi sinyalimiz güçlü ve band genişliği genişse daha çok veri gönderebiliriz. Gürültü veya dar band ise hızı sınırlar. Basit bir örnekle düşünelim. İki resim gönderiyoruz. Eğer resimlerin %90'ı birbirinin aynıysa, hepsi mavi gökyüzü ise gönderilecek bilgi aslında çok azdır. Çoğu veriyi kestirebiliyoruz. Ama her resim tamamen farklıysa ne göndereceğimizi bilemeyiz. Bu durumda kanalda iletmemiz gereken veri artar. Bu noktada entropi devreye giriyor. Belirsizliği yüksek bir kaynak daha fazla bilgi içerir. Birer gökkuşağı veya rastgele piksel görüntüler içeren iki resim yan yana olduğunda birinde düşük entropi, diğerinde yüksek entropi vardır. Bilgiyle ölçüm yapmak için bit adı verilen birim kullanılır. Bir bit evet ya da hayır sorusuyla ölçülebilecek belirsizliği temsil eder. Adınız eğer cevap baştan belli ise, çünkü başka herkes sormadan biliyorsa bilgi değeri sıfırdır. Ama cevabı bilmiyorsanız bu soru bir bit bilgi getirir. Daha karmaşık veriler için entropi formülü kullanılır. Bu kavramları bir araya getirelim. Bilgi teorisi iletişimde en uygun kodlamanın sınırlarını verir. Shannon'un noiseless yani gürültüsüz kaynak kodlama teoremi kaynağın ortalama entropisinin altına inilemeyeceğini söyler. Diğer bir deyişle kayıpsız sıkıştırmada Shannon entropisi temelde bir sınırdır. Bu sınırı aşan bir sıkıştırma yapmaya çalışırsak veri bozulur. Zip dosyası oluştururken elde edilen sıkıştırma oranı o dosyanın içsel entropisiyle sınırlıdır. Peki bu teorik sınırlar tek başına neden yetmez? Gelin diğer yaklaşımlara bakalım. O halde biraz daha derine inelim. Entropi sözlü anlatımla şöyle özetlenebilir. Belirsizlik ne kadar yüksekse entropi de o kadar büyüktür. Örneğin adil bir para atışının entropisi 1 bit iken hileli her zaman tura gelen bir para atışının entropisi 0 bittir. Entropi bir kaynak için öngörülen ortalama bilgi miktarıdır. Gerçekleştirilmesi en zor soru sayısı ya da evet ve hayırlardan oluşan bit sayısı bu ortalama bilgi olarak düşünülebilir. Özellikle örüntü içermeyen rastgele mesajlar yüksek entropiye sahiptir. Düzenli kalıplı mesajların entropisi düşüktür. Bir iletişim kanalında kapasite ise başka bir temel ölçüttür. Shannon-Hartley teoremine göre belirli bir band genişliğinde veya sinyal gürültü oranında iletilen bilginin bir üst sınırı vardır. Şimdi farklı bir bakış açısı sunalım. Algoritmik bilgi teorisi Kolmogorov karmaşıklığı. Bir veriyi üreten en kısa program uzunluğu olarak bilginin ölçülmesi gerektiğini savunur. Bu yaklaşımda bir resmi veya metni tanımlayan kod ne kadar kısaysa verinin karmaşıklığı o kadar düşüktür. Yani düzenli kalıplar programla kısa tanımlanabilir. Rastgele görseller ise uzun program gerektirir. Bu model verinin özüne dair fikir verir. Ancak en kısa programı bulmak hesaplaması imkansızdır. Chaitin'in teoremine göre genel bir sınır vardır. Bu farklı bakışın avantajı her tekil veri parçasının bilgi içeriğini hesaplama yönünde olmasıdır. Ancak dezavantajı bu değerin pratikte hesaplanamamasıdır. Genel olarak uzlaşma bilgi teorisinde şu şekildedir. İletilen mesajların ortalama belirsizliği ölçülür ve bu belirsizlik Shannon entropisiyle verilir. Hipotez kısmında ise anlamsal bilginin nasıl ölçüleceği gibi konular hala tartışılmaktadır. Örneğin bir mesajın ne ifade ettiğini ölçmeye çalışan öneriler var ama bunlar Shannon'un teknik modelinin dışına çıkar. Algoritmik bilgi dışında güncel bir görüş ise kuantum bilgi teorisidir. Kuantum dünyası kübitler barındırır ve bilginin işlenme biçimini kökten değiştirir. Ancak klasik bilgi teorisinin temel sınırları
Örneğin entropi ve kanal kapasitesi kuantum iletişiminde de kendini gösterir. Süperpozisyonla bazı iletişim hızları artırılabilir. Ama gene de bilgi miktarı sınırlıdır. Bu alanda hala araştırmalar devam etmektedir. Özetle klasik uzlaşı bilgi teorisinde şudur. Bilginin iletimi istatistiksel sınırlarla belirlenir ve Shannon'un teoremleri bu sınırları koyar. Sesli teoremler ise iletişime anlık kazanç sağlayacak tasarımlar göstermez. Daha çok olası kodlama stratejilerinin var olduğunu kanıtlar. Araştırmacılar artık uygulamalarda örneğin 5G iletişimde veya veri merkezlerinde bu sınırları test ediyor. Bilgi teorisini uygulamaya dökmek için test edilebilir önerilere bakalım. Örneğin sıkıştırma algoritmalarıyla yapılan bir deneyde aynı görüntüyü farklı algoritmalarla sıkıştırıp boyutunu ölçebiliriz. Elde edilen sıkıştırma oranı o görüntünün Shannon entropisi ile karşılaştırılır. Eğer algoritma iyi çalışmışsa dosya boyutu entropi sınırına yaklaşır. Eğer çok uzaktaysa algoritmayı iyileştirmek için fırsat vardır. İletişim kanalında ise şöyle bir deney kurulabilir. Belirli bir bant genişliğinde veri iletirken sinyal gücünü ve sinyal gürültü oranını değiştirin. Her hız seviyesinde hata oranını ölçün. Shannon-Hartley teoremine göre belli bir sınırın üstünde hata olmadan veri iletmek imkansızdır. Ölçümlerle ulaşılan en yüksek veri hızını Shannon'un teorik kapasitesiyle karşılaştırabiliriz. Gerçekleştirdiğimiz her kilometre dışı bu sınırı nasıl zorladığımızı gösterir. Bu yaklaşımlar sayesinde bilgi teorisinin tahminlerini gerçek dünya verileriyle sınayabiliriz. Örneğin bir uydu iletişim sisteminde belirli bir frekansta iletim yaparken Shannon'un hesabıyla maksimum hız tahmin edilir. İletilen gerçek veri oranı bu tahmine ne kadar yakınsa sistem o kadar verimlidir. Gelecekte özellikle kuantum iletişim ve yapay zeka ile çalışan kodlamalar bu sınırları daha da zorlayabilir. Şimdi ana fikirleri hatırlayalım. Bilgi teorisi entropi ile belirsizliği nicelendirir. Yüksek belirsizlik yüksek entropi demektir. Her iletişim kanalı için Shannon kapasitesi diye adlandırılan mutlak bir üst sınır vardır. Bu sınır bant genişliği ve gürültü gibi fiziksel faktörlere bağlıdır. Algoritmik bilgi teorisi alternatif bir bakış sunar. Bilginin özünü en kısa tarif cümlesiyle ölçer. Bu yaklaşım semantik yönü işaret etse de uygulamada hesaplanması zordur. Bilgi teorisiyle iletişim sınırlarını anladıkça teknolojiyi nasıl daha verimli kullanabileceğimizi de daha iyi görebiliriz. Şimdi düşünün, gelişen teknolojide bu sınırlar hep sabit kalacak mı yoksa yeni kodlamalarla değişecek mi? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.